Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Sunflowerland. Evet arkadaşlar, Sunflowerland'i herhalde bilmeyeniniz yoktur ama sıfırdan yatırım yapmak isteyenler için bu hem bir yol gösterici video olsun hem de eskiden oynayan arkadaşlar için şu anda neler dönüyor, neler olacak bunu bilin. Çünkü açık beta açıldı. Bir hafta sonrasında, hatta 15'inde diyelim, ayın bir hafta değil 15'inde artık token launch'ını falan yapacaklar. Artık piyasaya Sunflowerland geri dönüyor. Arkadaşlar, Sunflowerland kripto oyun, play to earn bir oyun ve tarlanız olan kripto dünyasında blockchain ağı üzerinde bir tarlanız var. Matic Mainnet'te bu arada. Bu tarlanın üzerinden ekim biçim yaparak, ondan sonracıma hayvanlarla uğraşarak, yani baktığınız zaman bir çiftçilik yaparak para kazanabileceğiniz bir oyun. Tabii ki eski versiyonundansa şu an yeni versiyonunda birçok yenilik var. Bunları white paper'da inceleyeceğiz. Fakat gördüğünüz gibi mine'lar var. Burada mine yapabilecek vesaire, buralardan pasif income'lar, yani pasif gelirler elde edebileceksiniz. Barn var gördüğünüz gibi. Burada bakın mesela neymiş? İnek, domuz ve koyun gelecekmiş. Daha öncesinde chicken'dan mesela yumurta yapıyorduk. Bunlar da ayrı ayrı satılıyordu. Çünkü şuradan göstereyim size. Eğer burada varsa kontrat adresleri. Onlar yok ama şöyle ki oyun içerisinde mesela yumurta da satabiliyordun. Ondan sonra şurada bakın mine'lar var. Mine da satabiliyordun. İşte pickaxe de satabiliyordun gibi gibi gibi. Yani oyun içerisinde elde ettiğiniz her şeyi satabileceğiniz bir oyun yapmışlar. Bir oyun geliştirdiler. Balıkçılığından tutun işte madenciliğine, madenciliğinden hayvancılığa, hayvancılıktan seracılığa gibi 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 bunu çoğaltabiliriz. Oyun böyle bir oyun, size özetle. Şimdi şöyle de bir olayı var. Eskiden arkadaşlar biliyorsunuz ki Sunflower'da multi account serbestti. Yine serbest olacak. Ama bir hesap üzerinden farklı farklı tarlalara giriş yapabileceksiniz, sağlayabileceksiniz. Şöyle bir kontrolden baktığım zaman, uzaklaştırdığımda görüyorsunuz buralar kapalı arkadaşlar. Bulutlarla çevrili. Bunun nedeni Land Expedition'lar gelecek. Bakın. Bunlar geldiği zaman arkadaşlar buraları mintleyeceğiz. Buralar unlock olacak bize ve buralarda da farklı farklı eventler, farklı farklı aktiviteler yapabileceğiz. Bu arada ben chat'i kapatmayı unuttum. Chat, bir hay YouTube alalım. Bombalayın. Evet, chat'i açık unuttum. Şu anda da ayrıca canlı yayındayım. Her gün saat 9'da canlı yayınım vardı ama artık haftada 3'e indiriyorum. Bunu da şimdi buradan duyurmuş olayım. Hem YouTube'a hem de Twitch'e duyuralım arkadaşlar. Artık haftada sadece 3 gün canlı yayında olacağım. Ekstrem durumlar hariç, sponsorlu durumlar haricinde sadece 3 gün canlı yayında olacağım. Günleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi olarak belirledim. Haberiniz olsun. Ama bu günler değişebilir. Bunu da bilin. Yani bir işim olur. Cumartesi yayını cumaya çekerim. Cumartesi yayını perşembeye çekerim gibi. Twitch'te 9'da canlı yayındayız. Saat olarak şu anlık hala 21.00. Akşam 9'da canlı yayındayız. Sponsorlu içeriklerimizin çekilişi genellikle Twitch'te oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda zaten şurada chat kısmından görüyorsunuz. Twitch'te aktifiz. Hatta Twitch'te şu an Play to Earn kategorisinde aktif olarak bir numaralı yayıncıyız diyebiliriz. Bir numaraya oturduk diyebiliriz Twitch'te. O yüzden Twitch'e de katılmayı unutmayın deyip oyuna geri dönüyorum. Evet, demin de bahsettiğim gibi Land Expedition'ları açtığımız zaman burada mesela daha öncesinde bize verilen bir trik var. Mesela şöyle yakınlaştırdığımız zaman agalar. Bak şöyle bir gelelim. Şurada mesela bizim karakterimiz, oyun içindeki karakterimizin bağlı olduğunu görüyoruz. Burada değişik değişik herifler vardı. Bunlarla PvE kapışmalar yapacağız. Burada mesela soru işareti var. Bu neymiş? I can see anything. Ben bir şey göremiyorum diyor. Bakın burada diyor, bu bulutlardan diyor bir şey göremiyorum diyor aga. Yani burada küçük küçük trikler, Easter egg'ler koymuşlar bizlere. Daha öncesinde beta sürecinde burayı gören insanlar vardır. Hatta benim önceki videomda olması lazım buranın. Tam hatırlamıyorum ama farklı farklı olaylar olacak yani arkadaşlar. Buraları da unlock edebileceğiz. Bakın burada da yine bağlı birisi var. Unlock etme muhabbeti de bence çok ekstrem bir durum olmayacak. Oyun içerisinden bir şeyler gerekecek. Şöyle bir özet geçmek gerekirse arkadaşlar, şöyle bir ekranı elinizde kapatın. Sizin için sağ taraf, benim için sol taraf. Şöyle bütün hepsini bir kapatın oradaki tarlaların. Kapattığınız zaman sadece 5 tane tarla kalacak şu tarafta. Şimdi bu 5 tane tarla sizin oyuna başladığınızda elinizde olan tarla. Şimdi bu tarlalar arkadaşlar gördüğünüz gibi sunflower'larla başlıyor. Tanesi 0.002 ediyor bunların. Fakat bunun tohumunu da almanız gerekiyor. Yani 1'e 1 kazanç. Nedir bu? Çok büyük bir uzun uğraş gerekiyor başlangıçta. Nedir? 1 dakikalık ek biç, ek biç, ek biç, ek biç, ek biç derken parayı biriktirip 5 dakikalığa, 5 dakikalıktan yarım saatliğe, yarım saatlikten 1 saatliğe yapabilirsiniz ama yarım saatlik en çok kazanç sağlayan ekim biçimi arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela ben burada 8 saatlikleri ektim. 2 saat sonra toplayacağım. Bunu neden yaptım? Çünkü ben uğraşamıyorum. Ama ben uğraşabilecek bir insan olsam. Gelirim burayı, mesela tohumlarınızın sınırı var. Yeni başlayacaklar için konuşuyorum. Arkadaşlar her tohumunuzun sınırı var. Örnek veriyorum, ben bundan alsam mı alayım. Mesela bakın 40 tane aldım. Şöyle sizler için ben yenileyeceğim. Şu an gereksizdi ama yeniliyorum. Şimdi burada 0 tane tohumunuz oldu. Gördüğünüz gibi bu tohumları science yaptığınız zaman tekrar yeniliyorsunuz 0,1 matiye. Ama 0,1
0-1 matiği verdiğiniz zaman şu potansiyele bakmanız lazım. 0-1 matik çok bir şey değil, evet, ama nerede yenilemeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Mesela gün içerisinde arkadaşlar ben aktifim, full bu oyunu oynayacağım diyorsan şunu yaparsın, 1 dakikalığı yaparsın, 5'e geçersin. Çünkü en çok aslında 5 ve 1 dakikalık kazandırıyor ama dediğim gibi bir tohum sınırınız var. Bu yarım saatlik işi olanlar için, işte arkada olsun yarım saatte bir bakayım diyenler için en best performans yani. En iyi performans ürünü. Bundan bittiği zaman tohumunuz yenileyeceksiniz. O yüzden yenilemeden önce şu üçlüyü bitirin. Ama 1 saatliğe geçmenize gerek yok. Çünkü 1 saatlikte çok da bir kazanç yok. Neden? Şöyle göstereyim. 0.05'e tohumunu alıyorsunuz. 0.08'e satıyorsunuz. Buna zaman harcayacağına mesela 0.02'ye pumpkin alırsın. 0.04'e satarsın. 1'e 1 kazanç sağlarsın. Tamam. Buraya kadar anladık. Bunların hepsini yaptık. Yeniledik, 0.1 matik verdik tekrar. Yeniledik tekrar. Yeniledik tekrar. Şimdi buradaki tarlaları açmak için agalar. Yok bir dakika, siz de bu tarafta. Bu taraftaki tarlaları açmak için yapmanız gereken nedir? Burada kitchen var arkadaşlar. Görüyor musun? İşte pumpkin soup. Bu pumpkin soup'u pumpkinle yapabiliyorsun. O yüzden siz mecburen pumpkin zaten üreteceksiniz. Bu pumpkinlerde sanırım 30 taneydi. Şu anda ben yaptığım için görünmüyor. Ama 30 tanesine şu beşliği açabiliyorsunuz mesela. Bu beşliği açın yeter mi? Yetmez. Hemen ardından bunu yapmanız gerekecek arkadaşlar. Cabbage. Fermented cabbage. Fermente edilmiş cabbage. Bunu yapmanız için de 30 tane de cabbage gerekecek. Bunlar da 2 saatte bir olan bir şey ama siz beşli yapıyorsunuz, bunu unutmayın. Bunu da yaptın, şu üst açıldı, yetti mi? Yetmedi abi. Gideceksin bu sefer 8 saatlik. Yani bundan, karnabahardan 8 saatlikten 100'er tane yapacaksın. 100'er tane dediğim bir kere 100 tane yaptığın zaman bu da tahmini olarak tekabül ediyor zaman 2 gün 2 saat. 2 gün 2 saat değil ya, 2,5 gün öyle değil. 2,5 günde bunu da yaptığın zaman artık senin tarlan benim gibi olabilir kardeşim. Yani 22 tane aktif slotun olabilir. 22 aktif slottan sonra ne olacak? Sürekli bir kazanç olacak, fazla bir kazanç olacak. Peki oyunu eskiden oynuyorsan ve 3. level upgrade'e daha önce tarlanı getirdiysen ne olacak sana? Direkt 16 taneyle başlayacaksın kardeşim. Yani nedir? Sadece şu altılı kapalı olacak sana. Diğer geri kalan her yer açık olacak. Eski oyuncular için. Benim bu anlattığım yeni oyuncular için. Eski oyuncular da tabii ki şu 100 tane karnabaharı yapmak zorunda olacaklar arkadaşlar. Şimdi yeni bir şey daha geldi. Bunu ben de bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Kimse bilmiyor. Reddish Pie. Arkadaşlar 60 tane Reddish istiyor. Turp. Ama bu günde bir kere olan bir şey. Yani şöyle düşünün. Ben bile bunu yapmak için 22 tane tarlamla ben bile 60 tane yapmam lazım. Ekstra buna harcamam lazım. Ne kadar mesela SFL harcayacağız buna? 0,7 çarpı 60. Arkadaşlar 42 tanesini buna harcayacağım. Peki bunu yaptıktan sonra yetiyor mu ona? Yetmiyor. Bu gobline yedirmemiz lazım ama burada diyor ki gizlice büyüyen bir şey var diyor. Yani bunu görmemiz için bu gobline bunu vermemiz gerekiyor. Bu henüz bende bile yok. Tabii ki bunu içerik üreticisi olduğum için yapacağım. Ekstra olarak 30 tane de SFL istiyor benden bunu yapmam için. Yani 72 adet şu anda benim kastığım kadar SFL'yi buraya harcamamı istiyor. Eminim ki büyük bir şeydir. İleride yapacağım ama şu an yapmayacağım. Çünkü ayın 15'inde token launch gelecek. Fiyat tahmini olarak bu kadar hype'lı bir projenin nereye gidebileceğini bilmiyoruz ve elimizde tabii ki stok tutuyoruz arkadaşlar. O yüzden yakın zamanda bunu gösteremeyeceğim sizlere ama bunun da ne olduğunu bilen varsa bize bildirirse Discord üzerinden seviniriz. Ayrıca Discord üzerinden bu oyunla alakalı odamız var. Onu da göstereyim. Discord'umuza girdiğiniz zaman arkadaşlar şurada oyun seçin. Bakın siz kullanmıyorsunuz. Çoğunuz bunu kullanmıyorsunuz. Niye? 800 kişilik Discord bazıları gibi bot değil. Gerçek insanlar ama bu oyun seçim kanalını kullanmıyorsunuz. Örneğin ben göstereyim size. Şurası mesela Sunflower'ın odası. Şöyle geldiğiniz zaman Sunflower'la alakalı sürekli bir konuşma dönüyor. Veya nedir? NFT Battle Miners bir konuşma dönüyor. Yule Gang konuşma dönüyor. Rise of Stars bir konuşma dönüyor. Siz bunları kaçırıyorsunuz. Yapacağınız tek şey oyun seçime girip hangi oyunu oynuyorsanız ona tıklayacaksınız ve o kategoride belki bana soru soruyorsunuz. Özelden soru soranlar oluyor. Yetişemiyorum ama buraya gelip sorarsanız zaten aktif bir şekilde oyunu oynayan kullanıcılar burada konuşuyorlar arkadaşlar. Genel sohbet değil. Burada seçtiğiniz oyunların oyun kısmında konuşuyorsunuz. Unutmayın diyorum ve videoya devam ediyorum. Evet, eski NFT'lerim ne olacak diyorsanız eski NFT'ler direkt size yenileriyle arkadaşlar gelecek. Yeni NFT'ler nerede? Yine OpenSea üzerinde arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size OpenSea olayını. Bu arada bu neden bu kadar ucuz? Şimdi chatten aldığım bir bilgiye dayanarak konuşuyorum arkadaşlar. Gizli tarifi öğrenmek ister misin dediği kısım burada wheat seed. Bakın wheat
0.5'e alınıyor tohumu ve 0.7'ye satılıyor. Fakat bunun süreci bir gün. Bunu öğrenmek için, bunun tarifini öğrenmek için herhalde bunu açıyormuşuz. Ama şimdi şu anlık en azından benim bunu gerekli gördüğüm bir durum yok o halde. Çünkü şöyle bir şey var. Şöyle bir baktığım zaman yani bir gün boyunca bunun için neden bekleyeyim? Hızlandırma süresi vardı daha önceden Weed ile alakalı. Weed'i işte ektiğiniz zaman hızlandırma süreci vesaire bu tarz bir şeyler vardı. Onunla alakalı bir şey olabilir belki ama şu anlık ben eğer durum buysa yapmayacağım ve chatten aldığım diğer bir bilgiye dayanarak da şunu söylüyorum. Normalde biz 100 tane karnabahara yaptık. Oyuna erken erişimi olanlar, siz 30 tane karnabahara yapabilecekmişsiniz. Yeni giren kullanıcılar daha şanslı o zaman bu konuda. Ben niye 100 tane verdim o zaman? Keşke bekleseymişim. Neyse, şuradaki agamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar takıma bağış yapma yeri. Bu arada yeni şeyler gelmiş. Şuradan da şeyi görebilirsiniz. Supply'yi görebilirsiniz. Bakın 350 bindi. Oha! 450 bin olmuş bugün. Yani ayın 15'inde token launch'tan sonra muhtemelen yeni halving'e gireriz bir hafta içerisinde diye düşünüyorum. Çok hızlı bir şey, hızlı bir ilerleyiş yani bu. Şimdi arkadaşlar burada özellikler seçebiliyorsunuz farmınız için. Ya bir skill seç diyor. Ya diyor hayvancılık konusunda ya da diyor işte ekim konusunda diyor bir şey seçebilirsiniz ama ben şu anlık bunu seçmiyorum. Niye? Herkes buna basmış. Şimdi yarın bir gün Animal'lardan çıkacak şeyleri şöyle göstereyim. En ufağından inek en pahalı şey olacak. 50 SFL olacak. Bir tane wheat isteyecek yiyecek olarak. Wheat'in nerede değerli olduğunu şimdi anlamış olduk. Bir tane süt, 10 tane de et verecek size. Steak verecek. Peki bunlarla ne yapılacak? Kimse bilmiyor. Buradaki özellik de sağdaki özellik de ona yarıyor. Şimdi baktığınız zaman. O yüzden ben bekletiyorum. Ne olacağını bir görelim, ona göre devam edelim. Fishing artı honey arkadaşlar. Balıkçılık ve arıcılık da geliyor oyuna. Haberiniz olsun. İyice geliştiriyorlar yani oyunu. Ben burada size NFT örneği vereceğim. Bakın normalde şu Nancy. Bu arada bize gelecek olan Scarecrow bunlar gelecek sanırım. Bu Nancy arkadaşlar size gelecek olan NFT. Daha önce NFT'niz varsa size yeni NFT'lerden bunlar gelecek. Haberiniz olsun. Fakat şöyle bir detayı kaçırmayın. Arkadaşlar daha önce NFT'lerde biliyorsunuz şu Goblin mesela 10 taneye bak. 10 SFF'ye zamanında. Hatta çok bilmiyorum. Tam net fiyatını hatırlamıyorum ama çok küçük miktarlara craft edildi. 5 dolar gibi bir fiyata craft ediyorduk biz o dönem. 30 dolarlara 40 dolarlara vurdu, oyun patladı. Oyun patlamasaydı ne kadar olacaktı? O yüzden dikkatli olun. Tabii ki amacımız kazanç. Tabii ki amacımız coin kazancı ama NFT'leri de gözden çıkarmayın diyorum ve burada artık hangi NFT'nin ne istediği de yazıyor arkadaşlar. 15 Nisan'da token launch'la beraber crafting de başlayacak. NFT yapmak isteyen arkadaşlar yavaş birikime başlayabilirler diyorum ve diğer özelliklere geçiyorum. Arkadaşlar Taylor var burada. Gördüğünüz gibi Türk bayrağımız da var. Ben bunu alacağım. 6 tane üretilmiş bu arada. Şöyle bir bakalım. En çok da bizimkiler üretmiş yani. Farmınızda oluyor ama 50 SFL. Şimdi ben buna şu anda versem 50 SFL'yi. Yarın bir gün bu SFL'nin tanesi 10 dolar olsa herhalde satın aldım. Pahalı bayrak olabilirdi. O yüzden bekliyorum. İleride alacağım. Koyacağım tabii ki. Şurada banka var arkadaşlar. Withdraw ve deposit işlemlerini buradan yapacağız. Artık Mati'yi biliyorsunuz ki save alırken vesaire kullanmıyoruz. Matik ağını bir daha çökertemeyeceğiz. Burada crafting'de zaten şöyle şu anda Locket ama hani fishing geliyor. Bunun şeyi bu. Bu Hammer'da yeni yerler kurmamızı, binalar kurmamızı sağlayacak arkadaşlar. Geri kalan her şeyi biliyorsunuz. Bilmeyenler için Iron Pickaxe, Iron işte gold yerleri, Stone Pickaxe ile Stone'u değil Iron'ı böyle gidiyor. Yani bir üstü olarak gidiyor. Pickaxe ile Stone'u kasıyorsunuz arkadaşlar. Stone'la Iron'ı, Iron Pickaxe ile de gold'u kazabiliyorsunuz. Bu da zaten X'te ağaç kesmenize yarıyor. Buradaki özellikleri, bu agalarımızın özellikleri nedir arkadaşlar? Bakın şu direkt X olmadan elinizde, yani balta olmadan ağaçları kesmenize yarıyor ama bunu yapmak için 5000 tane wood, yani burada wood satın almak gerekecek. O yüzden arkadaşlar wood stay'i de yapalım değil mi? 5000 tane wood, bir tane de şundan gerekiyormuş. Bunun için ne gerekiyor? Bundan gerekiyor. Yani Woody the Beaver ne yapıyormuş? Bu %20 ağaç drop'unu arttırıyormuş. Size gelecek olan ağacı. Bir üstü %50 daha hızlı ağaçların recover'ını sağlıyormuş. Yani 1 saatte birken 30 dakikada 1'e düşüyor. Yani siz bunu yaptınız önce bir 200 wood'a 50 SFL verdiniz. Sonra 500 wood, bunu artı 100 SFL verdiniz. En sonunda 5000 tane wood verip bu agamızı yapabilirsiniz. Vallahi çok meşakkatli ve zor bir iş bu arada. Umarım başarabiliriz diyeyim. Ne diyeyim, uğraşır mıyım onu da bilmiyorum ama uğraşanlar iyi ekmeğini yiyecek gibi arkadaşlar. Bu çok kolay. Burada farmınızdaki çalışanlarınızın dinlenmesi için vesaire bir NFT. Eskiden Scarecrow vermişlerdi bu şekilde ama yine de
yapılır mı? Yapılır. 10.000 tane var arkadaşlar. Goblin Crown, bir tane Goblin lideri çıkıyor tarlanızda. Daha hızlı çalışmalarına falan yarıyor. Sunflower Rock, The Game That Broke Polygon. Polygon'u zamanında çökerttikleri için böyle bir NFT yapmışlar ve 66 tane kalmış. Zaten bu ne ya? 2, 4, 10.000 tane Sunflower istiyor. 100 SFL istiyor. Bir de bu normal taş değildir herhalde. Normal taşa benzemiyor. Bu da değerli bir NFT olacak. Geçmişe dair bir NFT. Aynı SFF'nin mezar taşı gibi olacak arkadaşlar. Şimdi burada Wish var. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar buraya token atıyorsunuz. Dilek diliyorsunuz falan. Mantığı aslında bu. Ama burada tokenlar birikiyor. Bu şekilde. İşte şuradan daha net anlatırım hatta ben size. Bir saniye. Wishing Well. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir indirelim. Likiditeye para attığınız zaman bunun içine para atıyorsunuz. Yani likiditeye para ekliyorsunuz. Buradan size belirli bir şekilde SFL veriyor. Yani belirli SFL veriyor. Ne gibi? Bu likiditeye işte para ekledin. Sen de işte 3 günde bir gel bunu topla. Kafasıyla yapılmış bir şey. Güzel bir şey. Yapılır, kullanılır mı? Kullanılır. İleride gidişata bakacağız tabii ki. Şöyle bir bakıyorum değinmediğim bir şey var mı diye. Şu anlık değinmediğim bir şey yok herhalde. Tohumlardan konuştum. Yapılması gerekenleri söyledim. Olay bu arkadaşlar ve artık herkes girebilir. Nasıl giriyorum derseniz bir matik ödeyerek giriyorsunuz arkadaşlar ve Discord'unuzu Sunflower'ın oyununa bağlamanız gerekiyor. Şu anda beta'da olduğumuz için tekrar duyuruyorum. Aman diyeyim, dikkat edin. 2 tane 3 tane hesap bağlayıp girmeyin çünkü açık beta süresi boyunca sadece bir hesap kullanmanıza izin veriyorlar. İkinci hesabı açanlar banlanıyor arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim, videoda söylemem gerekiyor ki doğru bir şey. Şu anda anlatılan her şey bir beta süreci olduğunu unutmayın. Ayın 15'inde belki bambaşka bir şekilde karşımıza çıkacaklar ama bunun üstüne bir şeyler koyup çıkarlar diye düşünüyorum. Oyunun launch'u 15'i arkadaşlar. Dikkat edin dediğim şeylere. Yani yine değiştirilebilir bazı şeyler. Belki adam alacak bu tohumun fiyatını yine değiştirecek gibi söylüyorum ben size. Şuradaki shop'taki rare kısmında da bütün bu scarecrow'ları falan görebilirsiniz. Bunu söylemeyi unuttum ben size, özür dilerim. Bunu da ekleyeyim. Nancy alırsanız arkadaşlar 100 wheat istiyor, 50 tane odun istiyor ve 10 tane sunflower land token'ı istiyor. Bu %15 daha hızlı grow yani büyümesini sağlıyor sizin dediğiniz şeylerin. Buradaki Goblin Scarecrow Goblin korkuluğu arkadaşlar bu. Yield daha fazla vermesini sağlıyor sizin croplarınızın yani ektiğiniz şeylerin. Even the shopkeeper is scared of this scarecrow. Seeds are free. Arkadaşlar bu Quebico, bunu satan kişi bile bundan korkuyormuş, bunun tipinden ve bunu alan kişiler tohumları ücretsiz alıyormuş. 600 wheat, bir tane şey istiyor bizden, scarecrow istiyor ve 300 tane sunflower land token'ı istiyor. Uzun vadeli süreçte mükemmel. Uzun vadeli süreçte mükemmel. 195 adet varmış. Şurada golden cauliflower var arkadaşlar. 500 tane karnabahar, 100 tane gold, 100 tane SFL'ye double veriyor size. Yani normalde mesela bir taneye bir tane alırken bir ektiğinizden 2 tane karnabahar alabileceksiniz. Bu neymiş? Mysterious Punship. Punship'ler normalde nedir arkadaşlar? Günde bir kere toplayabiliyorsun bunları. %50 faster diyor. Yani 12 saatte bir toplayacağın hale getiriyor Punship'i. Bu iyiymiş. Bu iyiymiş. Bu alınır mı? Gelecekte alınır. Şu an için demiyorum yine arkadaşlar. Bu ne? Carrot Sword. Increase chance of a mutant crop. Şimdi bu da arkadaşlar havuç. Havucun mutant olarak çıkmasını, yani mutant havuç olmasını sağlıyormuş sizler için. 2000 tane havuca ve 50 tane SFL'ye yapılıyormuş. Ya oyun uzun süreçli görüyorlar işte. Gördüğünüz gibi 1 saatte bir toplanabiliyor havuç. Sadece bu havucu yapmak için 2000 tane havuca ihtiyacınız var. Bu mutant muhabbetini şu anda ben şeyde göremedim. White paper'da göremedim arkadaşlar. Bu mutant muhabbetiyle alakalı şöyle bir bakayım. Evet arkadaşlar, chat'e de sordum. Kimse bilmiyor. Yani bu mutant olayı nasıl olacak bilmiyor. Ama şöyle burada skill tree'den baktığınız zaman ilk skill'ler farming 5 level olduğu zaman bize gelen. Sonrasında tekrar bir animal veya çiftçilik veya hayvancılık seçiyorsunuz. Sonrasında da wood drop, stone drop'a geçiyor. Yani odun drop'unu artırma, düşen odunu, size gelen odunu %10 arttırma. Sonrasında stone'u arttırma. Ondan sonra 10 level'a geldiğiniz zaman gathering level 10'da işte X'leriniz bir ağaçta değil de 2 ağaçta bir kırılacak diye bir özellik çıkıyor ve gold rush geldiği zaman increase gold drop %50. Wow. Gelen size gelecek olan gold drop'unu %50 arttırıyormuş. Bu da mesela burada seçeceğim seçenek benim bu olurdu. Şöyle bir bakıyorum. Burada NFT'leri göstermişler. Sizler de bakabilirsiniz. Bunlar zaten daha öncesinde olan NFT'ler. Bu arada köpek NFT'si vardı. Ona ne olmuş? Burada. Gitmiş. Gitmiş, tamamdır. Burada gördüğünüz gibi sezon 2 için şöyle birkaç şey koymuşlar. Chicken pen. Tavukların durduğu yer diyebilirim ben size. Chicken coop olacakmış. Beehive ve Bee-box arkadaşlar. Dediğim gibi size arıcılık da gelecek demiştim oyuna. Ve dekorasyon olarak sunflower cake'i çıkaracaklarmış. Bu da 50 yumurta, 50 wheat, 30 sunflower token, 10 tane de bala yapılacakmış arkadaşlar. Yani oyun gümbür
gümbür geliyor. Oyunla alakalı dediğim gibi bir sorunuz olursa Discord adresimizde oyun seçim kısmından şuradan Sunflower'ı seçerseniz. Bu arada buradaki Sunflower şurada. 100 kişi varmış mesela şu anlık seçen. Mükemmel. Dediğim gibi Discord'a gelip oyun seçim kanalından arkadaşlar seçebilirsiniz. Sunflower Land odasını siz de açıp burada konuşmaya, sorular sormaya devam edebilirsiniz. En olmadı bize soracağınız bir şey varsa da ticket kısmından sorabilirsiniz diyorum. Bu videoda söylenen, bahsedilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararıdır. Her zamanki gibi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bay bay.